Paskalya Adası'nın gizemi. Paskalya Adası, araştırmacıların yüzyıllardır süren çalışmalarına rağmen sırlarını saklamaya devam ediyor. Adanın tarihi ve barındırdığı medeniyetler hakkında çok sayıda teori ortaya atılıyor. Ancak kıyı şeridi dev antik heykellerle kaplı adanın 10.000 yıl öncesine uzanan karanlık tarihi hala aydınlanmış değil. Eski çağlarda dünyanın merkezi olarak adlandırılan ve antik uygarlıkların nasıl yok olduğuna ait sırlar barındıran adanın gizemi çözülemeyecek gibi görülüyor. Paskalya Adası bugün üzerinde ağaç kalmamış volkanik bir kara parçasıdır. Tahitili denizcilerin 1860'lı yıllarda Rapa Nui adını verdikleri ada, Şili kıyılarından 3600 kilometre açıkta bulunuyor. Bu özelliğiyle dünyanın karaya en uzak noktası unvanına sahip. Paskalya Adası'nın gövdesinin 507 metre uzunluğunda Teravaka yanardağı oluşturuyor. Doğudaki Poike ve güneydeki Ranukau yanardağlarıyla üçgen şeklini alan ada, okyanus tabanından yükselen 3000 metre yüksekliğindeki bir yanardağdan farksız. Paskalya Bayramı arifesine denk gelen 5 Mayıs 1722'de Hollandalı denizci Jacob Roggeveen Paskalya Adası'na ayak basan ilk Avrupalı oldu. Ada modern günümüzdeki ismini böyle aldı. Roggeveen ve denizcileri dört bir yanı dev insan heykelleriyle dolu adada yaşayan yerlilerin neredeyse çıplak olduğunu gördü. Akıllarına gelen ilk şey yüzlerce heykeli bu ilkel insanların yapmış olmasının ve kıyıya dizmelerinin imkansız olduğuydu. Norveçli kaşif Thor Heyerdahl 1950'lerde Paskalya Adası'nda Güney Amerikalı yerlilerin yaşamış olduğu iddiasını ortaya attı. Ancak adada bulunan kemikler üzerinde yapılan DNA analizleri halkın Pasifik Okyanusu'ndaki adalardan gelen Polinezyalılara ait olduğunu gösterdi. Bir mezarda yapılan karbon testi ise adaya ilk olarak 318 yılında ayak basıldığını ortaya koydu. O yıllarda Paskalya Adası'nın çok sayıda kuşun yaşadığı gür ormanlara ve verimli topraklara sahip olduğuna inanılıyor. Gıda kaynaklarının bol olduğu adanın nüfusu artınca halk kendine özgü din ve sanat kültürünü oluşturmuş. Adanın temel kültürü Moai heykelleridir. Bu heykeller adanın çevresinin yaklaşık 1,5 kilometre aralıklarla çevrilen Ahu adındaki taş platformlara dikilidir. İlk zamanlarda adanın çevresini saran yaklaşık 250 Ahu üzerinde 288 Moai bulunuyordu. Ayrıca 600 Moai adanın dört bir yanına dağılmış bir halde tamamlanmadan bırakıldı. Ortalama bir Moai'nin 4,5 metre uzunluğunda ve 14 ton ağırlığında olduğu düşünüldüğünde bu heykelleri kıyı şeridine çekebilmek için 50 ile 150 kişinin çalışması ve çok sayıda ağaç gövdesinin kullanılması gerekiyordu. Geçmiş zamanlarda bu heykeli uzaylıların koyduğu teorisi bile yapılmıştı. Tamamlanmadan bırakılan 600 Moai, Paskalya Adası'ndaki medeniyetin nasıl sona erdiğini gösteren en önemli ipucudur. Araştırmacı Gerald Diamond'a göre Paskalya Adası'na ilk ayak basan insanlar, yüzyıllar sonra adanın kaynaklarını tüketme noktasına getirdi. 15. yüzyılın başından itibaren adadaki ormanlar yok oldu. Verimli topraklar erozyona uğradı, ırmaklar kurudu ve kuşlar adayı terk etti. Tarımın çökmesi, balıkçıların tekne yapacak ağaç bulamaması ve vahşi hayvanların telef olması ilk önce kıtlığın ardından yamyamlığın ortaya çıkmasına neden oldu. Sonuç olarak Paskalya Adası'nın toplumu bir arada tutan liderler ve dini sınıf aç kalan halkın üzerinde kontrolünü yitirdi. 17. ve 18. yüzyıllarda yaşanan klan savaşları ada nüfusunu iyice azalttı. Moailer hasar gördü. Son olarak Avrupalıların su çiçeği ve dizanteri getirdiği adada halk hastalıktan öldü ve bir kısmı da öldürüldü. Diğerleri ise köle edildi ve medeniyet çöktü. Ortodoks arkeologlar Paskalya Adası'na ilk kez denizde kaybolan Polinezyalıların 318 yılında ayak bastığını kabul etti. Ancak gizemli ada üzerinde yapılan araştırma sayısı arttıkça yeni teoriler ortaya atıldı. Bunlardan bir tanesi Paskalya Adası'nın çok daha büyük bir toprak parçasının geride kalan kısmı olduğu
ve binlerce yıl öncesine uzanan bir tarih sakladığıydı. 3 araştırmacı Graham Hancock, Colin Wilson ve Ralph Flem-Ath, Paskalya Adası'nın dünyada kutsal bir coğrafyayı temsil ettiğini öne sürdü. Onlara göre gizemli adanın tarihi eski çağlarda yaşanan büyük sel felaketlerinin öncesine rastlıyor. Hancock, 12 bin yıl önce buzullar henüz erimemişken okyanuslardaki su seviyesinin 100 metre daha alçak olduğunu ve Pasifik bölgesinden Ant Dağları'na kadar uzun adalar zinciri bulunduğunu iddia etti. Hancock ve meslektaşlarına göre Paskalya Adası aslında büyük kısmı sular altında kalmış bir kara parçasının tepesi konumundaydı. Rapa Nui isminin yanı sıra Paskalya Adası'nın antik isimlerinden biri Te Pito Ote Henua, yani anlamı dünyanın merkezi. Bir diğer ismi de Mataki Te Rani, yani cennete bakan gözler. Bazıları günümüz araştırmacıların söz ettiği mitolojik bilgiler dikkate alındığında Paskalya Adası'nın binlerce yıl önce var olan ve gözlem evleriyle gökyüzünü araştıran antik bir uygarlığa ev sahibi yaptığı öne sürülür. Hancock, Cennetin Aynası adlı kitabında Paskalya Adası'nın büyük tufanlardan önce yaşamış bir uygarlığın evi olduğunu ve çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirtir. Bu özel konum dünyadaki kutsal yerlerin matematiksel yerlerini mükemmel bir şekilde gösteriyordur. İki diğer araştırmacı Christopher Knight ve Robert Lams, Paskalya Adası'nın konumunun neyi ifade ettiğini araştırdı. Uriel'in Makinesi adlı kitabında Paskalya Adası'nın küresel bir gözlem evi ağının parçası olduğunu belirttiler. Onlara göre bu gözlem evi gelecekte yaşanacak meteor çarpmaları ve yer tabakalarının hareketleriyle gerçekleşecek felaketleri önceden tespit etmek için kullanılıyordu. Ortaya atılan teori şuydu: efsanelerde anlatıldığı gibi M.Ö. 13. ve 8. yüzyıllar arasında yaşanan sel felaketleri buzulların erimesinden kaynaklanmadı. Tersine sayısız uygarlığı yok eden felaketin nedeni kozmik cisimler ve kuyruklu yıldızlardı. Bu felaketler ise şunlardı: Atlantis'in sular altında kalmasına neden olduğu düşünülen sel felaketinin yaşandığı M.Ö. 9600'de kozmik bir cismin Güneş sisteminden geçmesi dünyada çok büyük depremlere neden oldu. M.Ö. 7640 yılında dünyaya 7 kuyruklu yıldız çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızı saatte 700 kilometreyi bulan 5-8 kilometre uzunluğunda dalgalar, yanardağ patlamaları ve depremler tüm dünyayı sarstı. Sonuç olarak yontma taş devrinin öncesinde rastlanan bu iki olay bir zamanlar kıyı bölgelerine kuru şehirleriyle Pasifik Okyanusu'nda var olmuş bir ada uygarlığını yok etmiş olabilir. Yani Rapa Nui. Tüm bu bilgiler 12 bin yıldan daha eski bir tarihte sel sularıyla yok olduğu düşünülen Mu ve aynı kaderi paylaşan Atlantis'in yanı sıra her ikisine benzeyen bir diğer önemli medeniyetin daha var olmuş olabileceğini göstermekte. Birçok antik uygarlık gibi gökyüzünü anlamaya çalışmak için astronomi alanında çok gelişmiş olduğu tahmin edebileceğimiz bu uygarlık belki de Pasifik Okyanusu'nun binlerce metre derinliğinde saklı olabilir. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.